istihbaratının yayınladığı, yeniden acaba hani nükleer hep böyle biz onu bir konuşuyoruz, bir konu başlığımız içinde ama şöyle söylüyor ABD istihbaratı, İsrail İran'ı vurabilir. Ve şimdi bu harita üzerine anlatacağız, konuşacağız biraz ama öncesinde ABD'li senatör, Şahin senatör hatta Graham'ın bir sesi vardı arkadaşlar. Bir rica edebilir miyim? Onu dinleyelim, sonrasında yorumlayalım. On a solution to the Palestinian file. İran konusunda iki seçenek var. Ya nükleer tesislerini bombalayacağız ya da onlarla bir anlaşmaya varacağız. Ben ilk seçeneği tercih ediyorum. Ben vurmayı tercih ederim dedi. Zeynep Hocam, buradan sizinle başlayalım. Ne diyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki İsrail beraberinde İran'ı sahiden vurabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri yoksa direkt onun kendisi... da ipini, hani temel kaide, onun da ipini bir elimizde tutalım ve tuttuğumuzu da gösterelim her fırsatta mı? Tabii. Tabii ama şimdi söz konusu bu senatör olunca biliyorsunuz yakın zamanda da işte bu Cumhuriyetçi ve demokratlardan oluşan bir senatör heyetiyle İsrail'i ziyarete gitmişti. Ve burada gitti ve burada daha doğrusu bu açıklamaların aslında İran konusunda iki seçeneğin olduğunu ifade etti. Hani İsrail'e yönelik bir açıklama olduğunu ve İsrail'i yine bölgede bir şeylerin üzerine yönlendirmek ve tabiri yerindeyse eski düşmanı hatırlatmak üzere yapılan bir açıklama bu. Amerika Birleşik Devletleri yapar mı bunu? Eğer böyle bir İran'ın nükleer politikası konusunda bir rahatsızlığınız varsa bu nükleer politikanın gelişmesi için ilk önce kim adım attı İran'a ve kim izin verdi? Bunu bir sorarlar. Tabii ki Amerika'ydı bunu yapan. Dolayısıyla şimdi bu mevcutta konuşan senatör Graham hani ne kadar senatonun ya da işte Temsilciler Meclisi'nin senatonun artık Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında karar alıcı mekanizmalar her ne ise bunların ne kadar İran'ı vurma taraftarı ya da bir savaşın içerisinde olma yeniden taraftarı olduğunu tartışmaya açar. Mevcutta hani Gazze ile ilgili Trump'ın yapmış olduğu açıklamaların da aynı şu konuşma içerisinde çok meclis tarafından da çok karşılık bulmadığını ifade eden bu şahıs şimdi diyor ki İran'ı vurabiliriz. Amerika bir savaşın içerisine dahil olabilir ya da bunu İsrail eliyle yapabilir. Bu arada hocam Wall Street Journal ABD'nin gazetesi diyor ki istihbarat örgütlerine dayandırıyor bunu, ABD'li yetkililere. O klasiktir yani her haberde. İsrail'in bu yıl İran'ın nükleer tesislerine önemli saldırılar düzenlemeyi planladığını öne sürüyor ve şöyle de deniyor. Yıl ortasına kadar İsrail, İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerine önleyici bir saldırı düzenleyecek. Şimdi Amerika evet bunları yapıyor. Bu tür zaten kamu algısını da bu şekilde yaratıyor biliyorsunuz. Bu kamu algısını yaratabilmek ya da dünya kamuoyuna yönelik bu algıyı ilk önce zeminini hazırlayabilmek için bu tür haberler mutlaka yapılıyor ve genel itibariyle de istihbarat, özellikle Amerikan istihbaratı tarafından temellendiriliyor çıkış noktasının. Yani bu yapılan açıklamalar Amerika'nın işte Trump'mış, Biden'mış, gelen başkanının kim olduğunun hiçbir öneminin olmadığını tekrar gösteriyor. Yeni bir politik düzen yaratılmaya ya da siyasi bir düşman belirlenmeye gayret ediliyor. Bu da Trump'ın aslında bugüne kadar ifade etmiş olduğu, seçimlerden itibaren ifade etmiş olduğu söylemlerine, vaatlerine, dünyadaki çatışma alanlarıyla ilgili söylediği ve sona erdireceğini iddia ettiği her söylemin tam da tersinde bir eylem olur muhtemeldir ki. İsrail'e bölgede belki de Amerika'nın işte tam anlamıyla ilhak ve işgal edeceğini ifade ettiği Gazze'den dünyanın gözünü İsrail'i araçsallaştırarak başka bir alana çekme
ihtiyacı olabilir. Bunun zemini atılıyor olabilir. Yoksa senatörün kararıyla evet kendi fikrini belirtiyor. Diyor ki benim fikrim direkt vurmaktan yanadır diyor. Ama tabii ki tek bir senatörün almış olduğu ya da fikriyle dış politika analizi ya da dış politika eylemleri yerine getirilmiyor. Ben hani çok böyle kayda değer mi? Hayır, kışkırtıcı cümleler bunlar. Kışkırtıcı siyasi söylemler Yani ve o Trump'ın cehenneme çevireceğiz açıklaması vardı ya, onun da aslında sadece hani algı yaratmak üzerine nereyi mi cehenneme söylendiğini. çevirecek? Orta Doğu için söyledi bunu. İran için değil. Orta Doğu'yu zaten cehenneme yeteri kadar çevirdiler İsrail Daha ne eliyle. yapacak diyorsun? Ama bundan sonra hani şunu demiş olsa işte çünkü İran Orta Doğu içerisinde, Orta Doğu coğrafyası içerisinde anılan bir devlet değildir. Başka bir şey vardır, onun tanımlaması vardır İran'ın şey içerisinde, uluslararası ilişkiler içerisinde. Çünkü hani mevcut şeyle Tabii. de Arap dünyasıyla da Arap dünyası içerisinde tanımlanan bir devlet değildir. Dolayısıyla eğer Orta Doğu'nun haricinde Yani kastı İran'ı da İran mıydı cehennemdeki? hayır Orta Doğu'yu zaten cehenneme çevireceğiz şeklinde yapmıştı açıklamayı. Ama İran'ı bunun içerisine alırsa bakın Rusya'nın konumunu düşünmeden İran'a bu tür saldırıların yapılabileceği, yani temelsiz, anlatabiliyor muyum? Yani çok burada da bir derinlik aramamak lazım diye düşünüyorum. Biliyorsunuz çok cevval bir senatör kendisi. Çok böyle şahin bir senatör. Evet. Birçok böyle buna benzer birçok açıklamada yapmıştı. Ama yine de göz ardı etmeden bundan sonraki güvenlikleştirme mantığıyla İran yeniden hedef gösterilir ve araç yine İsrail olur mu? Evet, olabilir. Bunun için bir zemin hazırlanıyor olabilir mi ve bunun yine siyasi aracı Graham mıdır? Olabilir. Bundan sonrası mutlaka İran'a yönelecek ama ben direkt hani bombalarla vurulacak vesaire, yani bölgedeki Rusya'yı, Türkiye'yi, Irak'ı, yani bu söylemlerin ya da İran'a yönelik bir saldırının çok da dışında tutmadan bu tür söylemleri geliştirmek gerektiğine inanıyorum. Sadece bir algı yaratılmaya çalışılıyor, yeni bir zemin oluşturulmaya çalışılıyor. İran hedef gösterilirken, İran'a tekrar dikkat çekilmeye gayret edilirken, bakalım Orta Doğu'daki gelişmeler ve bizim görmediğimiz ya da bizim algımızı, gözümüzü bir tarafa yöneltirken, tekrar İran'a belki yöneltirken, Orta Doğu'da mesela Gazze'nin Amerika tarafından işgali söz konusu olacak mı? Asıl yani hedef ne, ona bakmak lazım. Burada Orta Doğu'yu cehenneme çevirmekten ziyade Orta Doğu'dan dünya kamuoyunun gözlerini İran'a çevirmek söz konusu. Onun zeminleri atılıyor diye düşünüyorum ben, açık konuşmak Teşekkür ediyorum.